What's that? Is that live? Düşünme. Her şey beyninde Orçun. Böyle muhteşem bir kum var. Bütün bu ormanlar ayaklarınızın altında. Yunan adaları mı yoksa Tayland'ın adaları mı? Burada denizin görüntüsü gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel ama Burada böyle herkes barfikslerle değişik değişik hareketler yapıyor. hayatımda hiç motor kullanmamıştım. Neyse, buraya nasıl geliniyor? En güzel haber, Küçük mütevazı evimize hoş geldiniz. arkadaşlar, Tayland'ın Koh Phangan adasından herkese selamlar. Bu benim Tayland'a ilk gelişim. Bizim Sezer Yılmaz o kadar böyle anlata bitiremedi ki biz de Tuğçe ile gelelim dedik ve iyi ki de gelmişiz. Anlattığı kadar varmış. Geldiğimizden beri burada spor yapıyoruz, plaja gidiyoruz. İşte arada doğanın sesini dinliyoruz. Meditasyon gibi düşünebilirsiniz. O kadar keyif alıyoruz ki size anlatamam. Burada artık böyle bir günlük yaşamımız oluştu. Bu videoda da size onu göstereceğiz. Mesela burası bizim evimizin hemen yanı, doğanın ortasında evimizde. Şurası, şimdi evin içinde göstereceğim size ve ne kadar ödediğimizi söyleyeceğim. İnanılmaz ucuz. Trafik sesi yok, başka bir gürültü yok. Sadece bu böcek sesleri ve kuş sesleri ve güneş açtıkça böyle daha da çok gürül gürül bağırıyorlar ve şu anda hemen evimizin içini göstereceğim size. Terliklerimizi böyle girişte çıkarıyoruz. Burası balkonumuz. Herkese bir Tayland sabahından merhaba. Ben şimdi günlüğümü yazıyordum ama Orçun hazır gelmişken size evimizin kapılarını pazar sürprizine açalım isterim. Buyurunuz efendim. Küçük mütevazı evimize hoş geldiniz. Burası salonumuz. Burası klimamızı açtığımız yer. Ama sabahları klima açmadan da serin oluyor. Evet, şu an klima yok. Burası böyle bir mutfağımız var, açık mutfak. Burada bulaşık yıkamak çok keyifli. Evet, doğa manzarası. Doğaya bakarak bulaşık yıkıyoruz. Bulaşık makinemiz zaten yok. Burada bir buzdolabımız var. Sularımız var bol bol. Çok su içiyoruz çünkü hava aşırı sıcak. Bütün meyvelerimiz, sebzelerimiz. Burada böyle organik chia tohumlarımız, keten tohumlarımız Çok sağlıklı falan filan. besleniyoruz. Çok sağlıklı besleniyoruz. Sonra burası yatak odası. Buradan da böyle güzel bir komşumuzun evine bakan manzaramız var. Komşumuzu dikizliyoruz sabahları. Alman Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Burada böyle bir tatlı bir banyomuz var. Ev gayet temiz, modern, sürekli ilaçlanıyor. Burada böyle eşyalar var. Zaten çok az şey getirdik. girmiyor ya da minik böcekler girse Evet. de ölüyor. Çok küçük bir bavulla geldik. Zaten neredeyse hiçbir şey giymiyoruz. Sürekli bikiniyleyiz. O yüzden pek bir eşyamız yok. Böyle küçük tatlı bir evimiz var. Bu kadar. Hemen evin fiyatını da söylüyorum. Biz doğa içindeki bu nefis villaya kişi başı sadece 16 euro ödüyoruz. İnanılmaz bir fiyat ki biz son dakika geldiğimiz gün kiraladık. Önceden kiraladığınızda çok daha ucuz yerlerde bulabilirsiniz. Burada çok sağlıklı bir yaşam yaşadığımız için yulaflı mulaflı kahvaltılar yapıyoruz. Böyle yoğurt koyuyorum yulafın üstüne. Sonra meyveler doğruyorum. İlk olarak sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Hemen ardından terasımıza geçiyoruz ve yarım saat birbirimizle konuşmak yok. Sadece doğanın sesini dinliyoruz. Bir nevi meditasyon gibi oluyor ama o kadar iyi geliyor ki size anlatan böyle sürekli şükrediyoruz. İşte doğaya şükürler olsun Rabbim bu güzellikleri yarattın diye. Hemen ardından da Alman arkadaşımızla plaja gidiyoruz. Onları da göreceğiz. Kahvaltımızı yaptık ve şu anda günün en sevdiğim saatleri başlıyor. Saat 9 olmak üzere ve biz meditasyonumuzu yapacağız. Burada sessizce oturacağız. Bakın böyle kahvemizi alıyoruz. Birbirimizle normal konuşmuyoruz. Kamera olduğu için konuşuyorum. Hatta bizim komşu Kevin işte Alman ilk gördüğünde sanmış ki biz kavga etmişiz ve konuşmuyoruz. Çünkü gerçekten çıt çıkarmayıp etrafı izliyoruz. 30 dakika boyunca böyleyiz.
Şimdi denize gideceğiz. Sabah denize gitmeden önce mahallemizi biraz daha göstereyim. Böyle komşularımız çamaşırlarını buraya asıyorlar. Şunlar bizim motorlarımız. Şu kırmızı çizgili olan Tuğçe'nin. Şu da benim motorum. Motorları da arkadaşlar günlük sadece 200 bahta kiraladık. Yani 278 TL falan ediyor. Bu da bizim Kevin'in evi. Bu da onun motoru. Bu da komşumuz abla. Hello. Çok tatlılar. Bize komşularımız her gün böyle muz getiriyorlar. Her gün demeyeyim de 2-3 günde bir. Buradaki muz ağaçlarında yetişen muzlardan böyle 2-3 günde bir getirip bize veriyorlar. Minik minik muzlar böyle. Aha bakın bizim de şurada bir muz ağacımız var ama bunun meyvesi yok. Diğer palmiye ağaçlarında da kokonatlarımız yani Hindistan cevizlerimiz var. Kevin de burada. Alman komşumuz. Ich möchte gern schwimmen. Ja, das ist schön. I'm shy. No. Ben de Almanca pratik yapıyorum. Lise 2'de haftada sadece bir saat gördüğüm Almancamla. I will have questions for you when we go to the beach. Okay. About your life here. I will answer. Arkadaşlar ben buraya gelmeden önce hayatımda hiç motor kullanmamıştım. Sağ olsun Tuğçe öğretti bana. Biraz Kevin de dedi şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bakın şimdi size hemen gösteriyorum. Haydi. Haydi. Motorlarımızı park ettik. Şimdi sahile yürüyoruz. Keşke iyi kullanabiliyor olsaydım ve size yol görüntüleri de gösterebilseydim. Çünkü gerçekten terapi gibi oluyor. Bakar mısınız şu görüntüye ya? Bak burası plajın girişi. Şu görüntüye bakmak bile insanı mutlu ediyor. Kuş sesini duyuyor musunuz? Bakın inanılmaz güzel ya. Çok çok huzurlu. Böyle sanki gerçek değil, bir masalın içindeymişiz gibi. Hello. How are you? Good, thank you. Gün maalesef biraz geciktik. Normalde deniz buradan başlıyor. Saat 10'u geçtiği için deniz çekilmiş durumda. Burada genelde gel git oluyor. Tuğçe alsana bir. Bakın şu Tuğçe'nin elbisesine bakın. Çok güzel yakışmamış mı? Kaç paraya almışsın Tuğçe? 150 bahta aldım pazardan. Bunu peki Çeşme'de olsa kaça satarlardı? Vallahi çok ha. 200 euroya satarlardı işte. İsteyen varsa getirebilirim. Ters giymiş elbise. Burada denizin görüntüsü gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel ama su sıcak. Gerçi şu anda iyi. Sabah geldiğimiz için Antalya'nın yaz denizi gibi ama normalde öyle değil. Böyle öğleden sonra girdiğinizde gerçekten aşırı sıcak olabiliyor deniz ama yine de gayet güzel. Ama tabii ki şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bizim Ege Denizi gibisi yok. Dünyanın gerçekten en güzel denizi Ege Denizi. Sonrasında Akdeniz'in kalan yerleri. Tropik denizler gerçekten güzel ama sıcak oluyor ve bu gelgit olayı benim sevmediğim bir şey. Ama şu anda biz Nisan ayındayız ve buranın en sıcak dönemi. Kışın Aralık, Ocak, Şubat'ta ve Mart'ta daha güzel oluyor diyorlar. Aklımızda bulunsun. What's that? Ah, deniz hıyarı. Is that live? I think so, yeah. But I don't want to kill him. Don't kill him. They are good for the nature. They clean the oceans. Şimdi Kevin'a sorularım olacak arkadaşlar buradaki yaşamla ilgili. Kevin, first of all, how old are you? I'm very good. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. How old are you? 50? Your English not good. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre. 30 yaşındayım dedi. So, why are you in Kopangan? I've been in Kopangan, I think 3 years ago or 2.5 years ago. First time. First time, yeah. It's a very good spot, so you can make party here, you can chill, and yeah, the weather is nice. So it's kind of I'm escaping winter right now. Yeah, so that's the main reason you come to escape winter? That's the main reason why I'm traveling actually. Yeah, I'm liking German summer, but in the winter it's kind of sketchy. I don't like it. And do you think it's expensive or cheap here? If you compare it to different spots in Thailand, it's definitely not the cheapest one. So I'm paying, I would say, like 1,200 per month For the rent. for the rent. Yeah. Yours is more expensive than ours and your villa is smaller. I know. I hate you for that. I'm very jealous. And like so for you is it cheaper to live in Germany in winter like this or in Thailand?
Actually, it's cheaper for me to live in Germany. It's, Really? Yeah, because the supermarket costs are lower and I don't save money on food, for example. Because you eat very healthy. As you can see, he has no stomach. Like No many belly. people here, no belly. But like here, what I've noticed is supermarkets are expensive. But if you eat out in restaurants, it's much cheaper. Yeah, and it's kind of healthy. So you can Yeah. eat healthy for a lower budget. Yep. But I just want to eat something else than just Yeah. rice and chicken or something. So sometimes I buy something from the supermarket and I cook for myself. I think the normal person, the average person, would be cheaper for them. Yeah, for me it's much cheaper than like eating at home in Turkey is more expensive than eating out here for me, for example. For sure. And Germany too. So what do you like most about Kopangan? Why should people come here? I don't think it's a space for everybody. It's a space for open-minded people. If you really want to do many things, try out some events that are like kind of freaky for you sometimes, like I don't know, like tantra or some pilates or something. Or you just want to make party. It's kind of a different thing than on other places, I would say, in Europe. So, Also, like you come to the beaches in the morning, you don't pay anything. You just come into the sea. Yeah. In Turkey, like when we go to the beaches, there are beach clubs everywhere, so you Yeah. have to spend money. so they own everything there. Yeah. Have you ever been in Turkey? Yes, I've been in Turkey, but when I was a child with my parents, like So you don't typical know. resort clubs. You should come back this summer, hopefully. Even for a couple of days, you can come. We'll show you around our beautiful coastline. The sea is much better than here. I will definitely come, go to some Greece islands. I'm Also, very excited. Turkish coast and Greek islands together. Of course. Danke schön für Interview. How do you Sehr say? gerne. Danke für das Interview. Same thing. Danke for das Interview. Ich kann Deutsch sprechen, aber nicht gut. Danke schön. Very good. Danke schön. Eğer sabah saat 8'de ya da 9'da gelseydik deniz buralarda olacaktı. O zaman çok daha güzel oluyor. Bakın şurada da şöyle bir mekan var. Hemen hemen bütün plajlarda böyle mekanlar var ve burada isterseniz işte mesela kokonat yani Hindistan cevizi suyu içmek sadece 80 ya da 100 baht. Çok ucuz. Hemen şuranın devamında karşıda kayalıklar var ya, arkası da çıplaklar plajı ama şu an orayı çekemem çünkü ayıp olur. Öyle Pirate Beach diye geçiyor oranın adı da. Sabah denizinden sonra ve spora gitmeden önce genellikle bu kafeye geliyoruz ve bir ice americano'muzu içiyoruz. Hemen göstereceğim size. Bu kahvecinin ismi Indigo. Bakın burada böyle bir adet. Herkes içeri girmeden önce ayakkabılarını ve terliklerini çıkarıyor. Biz de burada oturuyoruz. Tuğçe yine keyifli bir yer bulmuş bile. Şu tarafları da göstereyim. Birçok kişi böyle bilgisayarını alıp gelip burada çalışıyor. Çünkü burada yaşayanların büyük çoğunluğu böyle online çalışabilen insanlar. İç kısmı da böyle. Burada tabii klima da var. Daha serin. Bakın böyle pastalar, tatlılar. Şimdi burada Ice Americano söyledik. Fiyatı ne kadardı? 85. 85 euro. Abo. Bak. Bu arada arkadaşlar artık şu fiyat şeyleri iniyor ya, onlara hem baht olarak yani hangi ülkeye gidersem o ülkenin para birimi TL ve dolar olarak yazıyorum ki bu videoyu gelecek sene ya da 2 sene sonra izleyenler de fiyatlar hakkında fikir sahibi olsun. Bu Ice Americano'nun fiyatı normal Americano içseydik bu kafede 75 baht. Tuğçe. Bağırma lan milletin içinde! Sana sorum var. Evet. Şimdi biz artık buralı sayılırız 9 günde. Geldiğimizden beri seni burada en çok ne mutlu etti? Yani neyini en çok sevdin Kopangan'ın, buradaki yaşamımızın ya da? Şunu sevdim, öncelikle ucuz olması. Yani günlük 20 euro harcayabilmen için çok uğraşman lazım. Her şey çok uygun, yemekler çok uygun. Her köşedeki her yemek böyle random girebileceğin her yerde çok güzel yemekler yiyorsun, çok lezzetli. Lokal hayat güzel, herkes çok yakışıklı. Böyle bir şey olamaz. Turistler yerliler değil. Turistler çok yakışıklı. Yani ben hiç hayatımda bu kadar yakışıklı insanı bir arada, bir adada böyle küçük bir yerde görmemiştim. Nereye bakacağımı şaşırıyorum.
Kızlar o kadar güzel değil açıkçası. iyi ama. Herkesin fiziği çok iyi bence adada. Herkes mutlaka sürekli bir hareket halinde. Ya ağaca tırmanıyor ya amuda kalkıyor. Düz yürüyen bir tek biz varız. Hep bir hareket halinde. Ya dans ediyorlar ya işte hula hop çeviriyorlar ya sopa çeviriyorlar. Denizi sevdin mi? Denizi çok sevmedim. Deniz çok sıcak. Büyük ihtimalle belki de bizim yanlış bir ayda gelmemizden kaynaklanıyor da olabilir. Kışın daha iyiymiş. Yüzüş mesafesi çok sığ olduğu için çok iyi yüzemiyorsun. Bu yüzden sabah erkenleri gitmek gerekiyor. Su çok sıcak. Yani dışarısı 35 derece ise suda 33 derece falan. Serinleyemiyorsun. Ama plajlar fena değil ama sıcakta çok durulmuyor açıkçası. Teşekkür Birazcık ederiz. sıkıntı. Bu kadar mıydı? Daha anlatacaktım. Şu an bu kadarı yeter. Kalanı sürpriz olsun. Buradan spor salonuna gideceğiz. Spor salonumuzu gezdireceğiz. Çocukları göstereceğim. Ama onlar da insanı bunalıma sokuyor. Hepsinin karın kasları var. Takır takır baklava. Böyle Allah onları böyle Yani. su damlası gibi böyle yarattı. Ne demek ya? Sahiplerine bağışlasın. Neyse göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi spor salonumuza geldik. Burada benim en sevdiğim yer. İzmir'de üşeniyorken salona gitmeye burada 3-4 saat çıkasım gelmiyor. Burası motorlarımızı park ettiğimiz alan ve buradan giriş yapıyoruz. Tüm mekanlarda olduğu gibi burada da terliğimizi çıkarıp giriyoruz. Geldikten sonra burada önce check-in'imizi yapıyoruz. Check-in numaramız var. Onu söylüyoruz. Ve bakın açık hava. Zaten hiç kimse burada üstünü giymiyor. Ben de çıkarıyorum. Ben hatta neredeyse bütün gün tişörtsüz geziyorum. Şimdi video çekiyoruz diye böyle üstümü giydim. Burada hemen tüm makinalar mevcut ve bu tarafta da açık hava alanımız var. Açık hava alanı ne demekse hava alanı gibi oldu. Açık havada spor yapılan bölge diyelim. Şimdi size orayı da göstereceğiz. Burası da açık alanda spor yaptığımız yer. Yaklaşık 2700 baht mı vermiştik? Aylık. Burada böyle herkes barfikslerle değişik hareketler yapıyor. Biri yogasını yapıyor, biri şu iplerde yürüyor. Bugün kimse yürümüyor ama dün akşam partilemişler. Bugün çok kalabalık değil. Burada bakın böyle garip hareketler yapan birçok insan bulabilirsiniz. Lan gerizekalı. Sonra burada duşlarımız ve eşyalarımızı, kıyafetlerimizi giyinme yeri var. Buradan da sauna ve soğuk su havuzuna geçeceğimiz yer var. Bakın burada böyle bir dinlenme alanı var. Sonrasında şurada geldiğimizde soğuk su havuzumuz burada. Biz idmandan sonra yine gireceğiz buraya. Şurada buhar odası. Burası Sezer de aynı şeyi söylemiş videoda. Gerçekten alev yanıyor. Burası yani buharda pişiyormuşsun gibi. Bence normal değil bu arada. Onda bir hata Çok sıcak. Bilmiyorum, belki öyle seviyor insanlar. Şurada da sauna var. Ona da bakalım. Evet, sauna da burası ve burada da daha böyle sıcak su havuzu var. Keyif yapılacak. Şurası da bir tık daha serin olan ama içinde buz olmayan havuz. Eğer o cold plunge yapamıyorsanız buraya girebilirsiniz. Arkadaşlar biz burada o kadar motiveyiz ki spora. Sabah ayrı geliyoruz. Bugün geciktik, video çekeceğiz diye saat 12'yi geçti. Ama çok daha erken geliyoruz normalde. Akşamları da saat böyle 7 gibi gün batımından sonra kardiyoya geliyoruz. Bakın neler yapıyorlar. Onlar da tabii ki baklava olur, şey olur. Ben şimdilik düz yapmaya uğraşıyorum karnımı. Neyse çok motiveyiz yani. Burada böyle güzel bir yaşam tarzı oluşturduk. Ben böyle bir hafta kalayım diyorum. Sonra 2 haftayı uzattık. Belki şimdi 3 haftaya uzatmayı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten konaklama da burada çok ucuz. Yeme içme ucuz. Keyifli yani. İnşallah herkese kısmet olur. Özellikle gençlerimizin gelmesini isterim ama ülkemizde pasaport bile o kadar pahalı ki. Üniversite öğrencilerine artık şey yaptılar herhalde, sadece defter parası ama üniversite öğrencisi değilseniz 14.000 TL ne demek arkadaşlar? Bizim gelirimizle kıyasla gerçekten çok fazla. İdmanı tamamladım ama tabii buradakilerin vücutları gibi olmasa da fena değil. Bugün kol ve sırt çalıştım. Neyse olacak bu iş değil mi Tuğçe? Evet, az kaldı.
Ama demin güneşteyken daha iyi duruyordum. Şimdi güneş gitti. Tuğçe de bayağı bir kilo verdi. 3 kilo verdin mi? Evet, ameliyattan sonra toparlanması. Aynen. Benim de göbek azaldı gibi. Etrafı da izleyelim. Bakın yine herkes böyle amuda kalkıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Bu arkadaş bayağıdır suda, herhalde 2-3 dakika oldu. Ben de girsem diye düşünüyorum. Bana mesela Kuzey Kutbu'nda buralara girmek daha kolay geliyor arkadaşlar. Burada sıcak havada girmektense. Girip girmemekte kararsızdım ama Tuğçe gaza getirdi. Evet. Bu arkadaş bakın daha 5 dakika oldu herhalde. Diyorlar ki önce nefesini içine çek. Düşünme. Her şey beyninde Orçun. Nasıl gidiyor? Ayaklarım üşüyor, onun dışında vücutta sıkıntı yok. Böyle burnundan nefes al, ağzından ver uzun uzun. Çocuk kaç dakika durdu ya? Yemin ediyorum 10 dakika falan durdu. Sen de bir dakika durdun Orçun. Bu kadar oldu mu? Ayaklarını sağla şimdi, dans et. Bro, how long did you stay? 5 minutes? How come? It's just the briefing, but you need to focus on it. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Arkadaşlar motor kullanırken o kadar güzel yollardan geçiyoruz ki böyle terapi gibi, ama ben motoru henüz iyi kullanamadığım için elimle bir yandan kamerayı tutamıyorum. Yine de böyle bir ara ara yolları göstereyim istedim size. Burası da ismini bile bilmediğim ama neredeyse her gün öğlen yemeğe geldiğim restoran, Thai restoranı. Çok seviyorum gerçekten Thai yemeklerini. Böyle bir yer. Hello, how are you? Thank you, I'm good. Şu tarafta göstereyim. Bakın Taylandlar gerçekten çok güler yüzlü insanlar. Burası da böyle bahçe kısmı. İsterseniz burada da böyle oturabilirsiniz. Yemeğim geldi. İsmi Pad See Ev Thai, yani deniz ürünlü büyük noodle. Bu noodle'lar arkadaşlar pirinçten yapılıyor. O yüzden sağlıklı. İçinde zaten bolca deniz ürünü var. Bizdeki böyle 3 tane atıp deniz ürünü demiyorlar. Gerçekten 5-6 tane karides, işte kalamarlar, başka deniz ürünleri vesaire. Bir de bolca sebze var. Ama çok yağlı, yağı zararlı, ama akşamları yarım saat kardiyo yaptığım için o kadar da önemli değil. Neyse, bunun fiyatı da sadece 120 baht arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir fiyat. Bir de şunu söylemek istiyorum. Buraya Tayland'a geldiğinizde yanınızda bolca nakit olmalı. Çünkü neredeyse hiçbir yerde kredi kartı geçmiyor. Buna işte kiraladığınız motorda dahil, benzinliklerde dahil, süpermarketlerde dahil, kafelerde dahil yanınızda nakit olsun. Ben az getirmiştim. Sizi uyarayım dedim. Öğle yemeklerinden sonra adanın farklı yerlerindeki plajları keşfe gidiyoruz. Böyle Tuğçe bugün önden gitti ve o kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki arkadaşlar, böyle motoru iyi kullanamayıp sizin için yol manzaraları çekemediğim için çok üzülüyorum, ama geçen anahtarımı kaybetmiştim, motorun anahtarını, ve Tuğçe beni arkasında götürmüştü gitmem gereken yere. O zaman bir video çekmiştim. Buraya onu koyarım. Bizim evin oralar o videodaki yer ve ona rağmen o kadar güzel ki size anlatamam. Yani her yer böyle. Yol üstünde böyle manzarası olan bir mekan buldum arkadaşlar. Ben motorunu da şuraya park ettim. Size göstereyim dedim. Belki dönüşte uğrarız da buraya. Bakar mısınız? Şöyle şurada oturup kahvenizi içiyorsunuz ve ya da işte kokonatınızı, ve hiçbirisi 80 ya da 100 bahttan daha pahalı değil. İnanılmaz güzel bir manzara. Hadrian plajına geldim nihayet. Çok güzel görünüyor. Kumun rengine bakar mısınız?
Bembeyaz kum. Yani ama burada da deniz çekilmiş. İnşallah içi güzeldir. Tuğçe galiba denize girmiş. Şu an onu da bulmam gerekiyor. Ama genel olarak beğendim ve dalgalı. İlk defa deniz dalgalı. Tuğçe'yi gördüm. Yürüyüş yapıyor. Şurada da I love Kopangan yazısı. Nefis yerler. Tuğçe, benim galiba en beğendiğim deniz bura oldu. Daha girmedim ama sen girdin mi? Ben de girmedim, yürüyüş yapıyordum. Bayağı uzun ama muhteşem. Hem tertemiz hem de böyle muhteşem bir kum var. Rengarenk. Çok kalabalık da değil. Ben bayıldım. Sana daha sonra, şimdi değil ama, zor bir soru soracağım. Tamam, Hazır mısın? hazırım. Denizin epeyce ortalarına kadar geldim. Bakar mısınız? Bayağı metrelerce yürüdüm buraya ama ancak böyle göbeğime bile gelmedi su. Buralarda deniz böyle, kabullenmek gerekiyor ama geldiğimiz en güzel plaj burası. Hadrein, Had zaten Tayca'da plaj demek. Beğendim yani. Bizim oranın ismi Sirutanu bölgesi diye geçiyor. Orası daha çok böyle sosyal yaşamın olduğu yer. Plajlar vasat ama gün batımları için en iyi bölgede orası. Bunlarla ilgili bilgi de vermiş olayım. Ha bir de mesela Tayland'dan bahsetmedik. Tayland'ın nüfusu arkadaşlar 66 milyon. Yüz ölçümü de 500 bin metrekare civarı. Yani Türkiye'nin 783 bin dersek Türkiye'nin 7'de 8'de 5'i kadar gibi diyebiliriz. Çok güzel bir oranlama olmadı. Böyle şu karşıya da bakacağım. Biz şu gölgede oturuyorduk. Epeyce insan vardı. Gittiler ve bu ada çok fazla genç turisti ağırlıyor. Yani hemen hemen herkes genç ve birçok insan da güzel ya da yakışıklı. Böyle güzel bir ortam var. Mesela az önce buralar bayağı bir kalabalıktı. Güneş gittikçe insanlar da gitmeye başladı. Burada böyle bir mekan var. Sıra sıra aslında burada hep full mekanlar dolu. Şurada da arkada sanırım konaklama tesisleri bunlar da. Bakın hemen denizin yanında böyle konaklayabiliyorsunuz. Eminim bunlar da çok pahalı değildir. Burada hiçbir şey yeni pahalı olmaması gibi. Öyle keyifli, güzel bir yer. Sahilde yürüyüş yaparken böyle bir mekana denk geldim arkadaşlar ve gerçekten çok hoşuma gitti. İçine hep birlikte de bakalım. Tasarım vesaire çok hoş. Bakar mısınız? Şimdi böyle bir mekanda dahi fiyatlar çok uygun oluyor. Mesela atıyorum herhangi bir yerde içtiğimiz şey kokonat 100 baht ise burada 110 baht. Ya da atıyorum 120 bahta yediğimiz bir Thai yemeği burada 150 baht falan olabiliyor. Ama yine çok uygun fiyatlar yani. Plajdan eve geldik ve şimdi ilk defa ikimiz de böyle güzel giyindik. Nereye gidiyoruz? Gün batımına gidiyoruz. Evet, normalde aslında biz gün batımında hep bizim buradaki sahildeyiz ama çok güzel bir yer daha var. Evet. İnşallah. Birazcık yolu zorlu. Evet. Tepede kalıyor. Oraya gideceğiz bugün. Oraya gideceğiz ve normalde burayla ilgili bak güzelliğe bakın yine. Tuğçe kilo verince daha da güzelleşti. Normalde arkadaşlar böyle ben gömlekler getirdim, şort getirdim. Hiçbirini giymiyoruz. Bugün ilk defa Evet. videoya özel böyle bir giyindik. Gerçekten gerek yok. Bütün gün mayoyla geziyoruz ve terlikle. Başka değil mi? Buranın zaten benim sevdiğim yanlarından biri bu oldu. Bu rahatlık. Herkes Evet. böyle. Hem spora bile bikiniyle gidiyoruz Evet her yere yani sürekli. aynen. Mayo getirmeniz yeterli. Gereksiz yani işte 3 tane gömlek, 5 tane şort bilmem ne hiç gerek yok. Bunları söylemek istedik. Geç kalmayalım biz hemen yola çıkalım. Hadi. Hadi.
Yine çok keyifli bir motor yolculuğuyla geldik. Buralar daha böyle tepede, daha da hissediyorsunuz doğayı. Şimdi içeriden nefis manzarayı da göstereceğim ama öncesinde hemen tabii ki bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve hızlıca bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? İnanılmaz bir yer. Bütün bu ormanlar ayaklarınızın altında. Tuğçe ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Çok da etkilenmedim. Aa, Evet. neden? Bilmiyorum. Orman çok iyi değil mi? Orman çok güzel. Ama benim aklımda daha etkileyici bir şey vardı. Ne gibi mesela? Tarif et. Bilmiyorum. Mekan Ha, olarak. mekan olarak mı? Evet. Manzarayı soruyorum ben. Ha, manzara güzel. Ama burada böyle manzarada mekan eksikliği varsa hemen kapatabilirim. Biz açalım. Tek seçenek burası mı acaba? Bura. Öyle mi? Aynen ama bence şu çok keyifli şurada oturmak. Güzel güzel keyifli de ben daha böyle bilmiyorum daha bir şey. Şık. Şık da değil de daha böyle otantik bir şey hayal etmiştim. Daha buranın lokal şeyine. Derler otantik. Hayır baksana hepsi plastik. Hayır şunlar. Evet de yine de böyle bir hani o bir şey yapmaya oldurmaya çalışmış ama olduramamış. O plastikler olmamış. Mesela onlar böyle hasırlardan Evet, falan onlar olsa ne olmasa güzel da. olurdu. Bambulardan olsa falan böyle bu MDF'ler yerine. Hemen siparişimizi verelim. Tamam. Şimdi aramıza Benjamin de katıldı. Kendisi Boşnak Kosovalı, bizim Kevin'in arkadaşı Almanya'dan. Hallo, willkommen. How do you say welcome in Bosnian? Dobrodošao diyoruz kendisine. Şimdi neler içiyoruz? Sen ne içiyorsun? Kahve. Buzlu kahve. Ne kadar? Söylüyorum. Çok ucuz burada. Diğer yerlerden de ucuz. Sadece 77 baht. Yani bayağı iyi fiyat. Ve Benjamin'le ben kokonat, Hindistan cevizi suyu içiyoruz. İçelim. O ne kadar? Bu da burada uygun. 88. Gerçi 80 içtiğimiz yerler de var. Böyle bakar mısınız? Çok ucuza burada vakit geçirebiliyorsunuz. Tuğçe, bugün plajda sana zor soru soracağım demiştim ya. Hazır mısın? Soruyorum. Tayca hangi dil ailesine mensup? Hep bize mi denk geliyor bu kadar zor sorular? Siyam. Siyam, Taycan'ın eski hali. Sorun bu değil, şaka yaptım. Bu Asya'nın kendi dil ailelerinden birine mensup. Biz çok aşina değiliz. Neyse, sence Yunan adaları mı yoksa Tayland'ın adaları mı? Bence bu mesela en sevdiğin ağacı sormak gibi bir şey. En sevdiğin ağacın zeytin ağacı mı yoksa palmiye ağacı mı? Zeytin. Benim de zeytin. Palmiye ağacını da çok seviyorum fakat o Yunan adalarının hem mimarisi hem denizi en önemli özelliğini denizinin çok güzel olması, soğuk olması. Bir sürü farklı koy fakat buranın da hayatı bence başka. Burası daha böyle işte tropik, daha böyle çok rahat ama bir yandan da hani bu keşmekeşin, kirin, pasın, çirkinliğin içindesin. Yunan adalarının o güzelliği, estetiği yok tabii ki de burada. O yüzden ben biraz daha Yunan adacıyım. Bence de Ama Yunan kesinlikle. adalarına mesela bir ay bir adada kalıp da orada spor yapayım, sağlıklı yaşayayım falan gibi bir şey yapmam. Orada adadan adaya island hopping yaparım ama buraya geliş amacımız da bizim buydu yani. Tek bir yerde kalalım, buranın ada hayatını yaşayalım, sporumuzu yapalım, sağlıklı beslenelim, rahat takılalım da. Burası tam ona göre. Bence de deniz için, mimari için. Ya ben Tayland yemeklerini de seviyorum ama şimdi orada yediğimiz Her gün ahtapotların yemiyorsun falan, Tayland evet. yemeğini. Ve burası böyle bir ay Türkiye'de kışken gelmek için çok ideal. Tropik, doğa. Taylandlarla burada iletişim kuramıyoruz. Dil de bilmiyorlar. Bir de kendi hallerinde yaşıyorlar. Buraya Öyle bağlantı kurmak istemiyorlar turistlerle. Hepsi çok iyi Türklerle fakat değil, bütün hayır, yabancılarla. turistlerle Ha, dedim. turistlerle. Ama burada gelen turistler bir yaşam tarzı oluşturmuş. O da güzel. Yani bu kışın buraya, yazın, ilkbaharda, sonbaharda bizim oralar, Türk sahilleri ya da Yunan adaları bence çok daha iyi ya da Akdeniz sahilleri.
Bugün hava bulutlu olduğu için istediğim gibi güzel olmadı gün batımı ama sizin için telefona çektiğim videoları koyacağım ya da hatta gider belki yenisini çekerim. Neyse şimdi merkeze geldik. Normalde biz bizim orada bir markete gidiyoruz akşamları yemek yemek için ama burası merkezdeki meşhur Pantip Merkez. Hem Bu arada market sular bir sürü su denedik. Ay ne güzel çıkıyorum. sulara ne oldu? Bir sürü su denedik. Bu bence purra çok çirkin. Aura güzel. Bir de siyam mıydı? Gelecek olanların aklında bulunsun. Ben hiç çok bakmadım bile önemli. isimlerine. Neyse burada şimdi hem markete gezeceğiz hem yemek yiyeceğiz. Sporcu yemeği yiyoruz ama akşamları. Evet. Sen içemiyorsun. Ben içemiyorum. Bir şey dedi. Ne Eğer bulalım dedi. akrep bulursak akrep yiyeceğim, deneyeceğim. Evet. Bangkok'ta vardı. Tuğçe böyle garip şeyleri denemeye bayılıyor. Biz Vietnam'dayken de yine tuhaf bir şey yemişti. İsmini unuttum. Yumurta, ördek Embriyosu, ördek yumurta. Bolut. Çok tuhaf bir şeydi. Ben bakarken bile zorlandım. Neyse pazarı gezelim. Burada çeşit çeşit tavuk var. Her biri 10 baht. Bunlar da sebzeli börek diyebiliriz. Burada meyveler var. Ben yemeğimi yedikten sonra karpuz alabilirim. Bakın mesela burada tayı sosisleri 20 baht. Hemen hemen hepsi. Burada balık var. 200'müş bunlar. Şu küçük olanlar 120 bahtmış. Kızarmış burada. Bunlar da mango. Hello. How much is mango? 60 baht bu da. Burada mesela karides köfteleri var. Yani bunun 4 tanesi 35 baht oluyor. Sushi her biri 25'miş bu sushilerinde. Bakalım başka neler var. Burada salatalar ama bunlar daha çok yabancılar için onların çok salatası yok. Hello, how much is octopus? Ahtapot 100 baht. Kalamar 80. 80. Bakın böyle markette çeşit çeşit yemekler mevcut. Şimdi de benim yerime geldik. Burada böyle tavuk şişler var. Her biri 30 baht. Şöyle göstereyim. Tavuk göğsünden. Şurada da tavuk pirzola var. Ben normalde böyle ya şiş ya göğüs ızgara yiyorum ama bugün canım bundan çekti. Tavuk pirzola soslu. O da çok güzel oluyor. O da 60 baht. Bu ikisini alıp ileriden de böyle kocaman bir pilav. O da 30 baht. Onu da göstereyim. Bunlar zaten pişmiş. Orada bir tık daha böyle ısıtıyorlar. Bizim oradaki pazar burası çok daha geleneksel. Biraz daha moderni bunun. Orada böyle tezgahtan çok artık böyle dükkan haline gelmiş gibi. Neyse ben ödememi yapayım. Kalanını göstereyim. Evet, abla hazırlıyor gördüğünüz gibi. Öyle. Pilavımı da aldım. O da 20 bahtı burada. Yetmezse bir tane daha alırım. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Gerçekten çok ucuz. Şunların hepsi sadece 110 baht. Burası da dediğim gibi Tongsala merkez daha turistik yer. Ben bizim oraları daha çok seviyorum ama arada buralardaysak eğer burada da yiyoruz. Arkadaşlar dün gün batımı istediğim gibi değildi. O yüzden bugün tekrar gideceğim. Hem de size bazı konuları anlatacağım. Buraya gelmeyle ilgili işte nasıl gelinir, vize konusu vesaire. Onları motordan başlayalım. Motor için hiçbir ehliyet gerekmiyor. Yani normal ehliyetiniz tabii olması iyi olur ama sormuyorlar. Bizim mesela ev sahibimiz ayarladı. Geldiğimizde eve vardığımızda motorlar kapının önündeydi ki evi de geldiğimiz gün kiralamıştık zaten. Neyse geri kalanını uçuşlar vesaire vize konusu gün batımına gittikten sonra anlatacağım. Burası benim Kopangan'da en sevdiğim plajlardan biri. Bizim bu taraftaki diyeyim daha doğrusu. Böyle çok hareketli. Gençler hep ya spor yapıyor ya etrafı izliyor vesaire. Burada tanıdık yüzler gördüm. Merhaba. Hallo, wie geht es dir? Ich mache Video. Naturwissenschaft. Das ist schön. Gençler takılıyor burada. Gün batımına doğru da biraz bakalım. Gün batımı başlıyor. Evet, bakın birazdan çok güzel olacak burası. Deniz yine çekilmiş ama deniz çirkin.
Gün batımı bugün de istediğim gibi değil. Yine bulutlu hava. Yapacak bir şey yok artık. Instagram için çektiğim dikey videolardan koyup göstereyim size buradaki güzel gün batımlarını. Neyse, buraya nasıl geliniyor? En güzel haber, bizim Tayland'a gelmek için vize almamız gerekmiyor arkadaşlar. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Öncelikle Bangkok'a İstanbul'dan ya da hangi şehirdeyseniz gidiş dönüş uçak bileti buluyorsunuz. Eğer aktarmalı uçuş alırsanız gidiş dönüş 20.000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Ondan sonrasında Koh Phangan'a gelmek için Bangkok'tan Surat Thani'ye ya da Koh Samui adasına uçabilirsin ama Koh Samui biletleri daha pahalı. Mesela Koh Samui'ye 6-7 binden başlıyorken biletler Surat Thani'ye 2000 TL'ye bulabiliyorsunuz. Tabi buna valiz de ekleniyor ama çok büyük farklar yok. Böyle 700-800 TL falan. Bunu da bulduktan sonra Surat Thani'den havaalanında zaten feribot biletleri satılıyor. Otobüste sizi limana götürüyorlar ve oradan da feribota biniyorsunuz. Onun ücreti de 950 baht, yani oldukça kolay buraya gelebilirsiniz. Buraya geldikten sonra zaten gördüğünüz gibi çok ucuz yemesi, içmesi, konaklaması. O yüzden hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Burası da diğer plajın hemen yanındaki Zen plajı. Normalde gerçekten şahane oluyor gün batımları ama bugün böyle, artık yapacak bir şey yok. Buradaki günlük rutinimizi anlatırken masaj kısmını unutmuşum arkadaşlar. 3 günde bir falan masaja geliyoruz. Her defasında farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz. Şimdi de böyle bir yer bulduk. Pure Relax diye adı. Ben şey yaptıracağım. Omuz, baş ve ayak masajı. 60 dakikalık masaj. 450 bahtmış. Bazı yerlerde 400 bahta var. Mesela sahilde 300 bahta masaj yapan yerler var. Hepsi de çok iyi. Hepsi de güzel. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Masajımızı olduk, çayımızı içtik adet masajdan sonra. Sence burası mı yoksa bizim ablaların klasik o papaya mı? Bizim klasik olan daha güzeldi. Değil Burası daha organize, modern bir yer. Fakat bence daha böyle hafif vasat bir masajdı. O yüzden geleneksel yerlere gitmek daha iyi. Yol üstünde orayı da dışarıdan bir çekip gösterelim. Böyle ama kötü de değildi tabii. Evet. Neyse, hadi gidelim eve. Yer, bahsettiğimiz yer burası. Burası çok daha iyi masaj yapıyor. Daha geleneksel. Hello. Arkadaşlar, size burada güzel, mutlu anlarımızı gösterdim, işte huzurlu anlar. Zaten böyle bir doğada kuş sesleri, böcek sesleri eşliğinde huzurlu olmamak mümkün değil. Ama insanı bu düşüncelere de sevk ediyor. Yani bu huzurun içindeyken diyorsunuz ki ben bu güzellikleri yaşarken dünyada savaşlar oluyor. Ülkemizde haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler var. İnsanların geçim sıkıntısı var. Ve bundan dolayı kötü hissediyorsunuz. Aslında bunun sebebi ben değilim. Benim tercihlerim de değil. Ama böyle olmasından dolayı kötü hissedebiliyoruz. Yani yapmadığımız bir şeyden dolayı sorumlu hissetmek mi diyeyim bilmiyorum. Bunlar zaman zaman aklıma geliyor. Özellikle ya buraya bakıyorum, mesela Alman gençler 20'li yaşlarında, işte İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar geliyorlar. 20'li yaşların başlarındaki gençler çok rahat bir şekilde tatil yapabiliyorlar ama bizim ülkemizde işte gençler kahve içecek parayı zor bulabiliyor. Gerçekten çok üzülüyorum buna. Ama ekonominin böyle olmasının en büyük sebebi adaletsizlik arkadaşlar. Her şeyin başı adalet, hak, hukuk, adalet. Adalet olmayınca ne düzgün bir ekonomi olur, ne refah olur, ne huzur olur, ne mutluluk olur. Bir ülkede adalet yoksa hiçbir şey olmaz. O yüzden ülkemizde adalet sisteminin iyi işlemesi için sesimizi çıkarmaya devam etmeliyiz. Gerçekten hak, hukuk, adalet kadar önemli bir şey yok. Beni gerçekten ülkemizin bu getirilmiş olduğu durum çok üzüyor arkadaşlar. Neyse, geldik bir videonun daha sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer video altına yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.